Merhaba ben Enes. Bugün yine Xiaomi'nin alt markalarından olan Wanbo'nun X1 model bir projeksiyon cihazını inceleyeceğiz. Daha önce yine aynı markanın T2 Max isminde bu şekilde oldukça portatif 1080p bir cihazını incelemiştik. Bu sefer inceleyeceğimiz model 720p, biraz daha minimalist ve şık tasarımlı, fiyat olarak da biraz daha uygun. 720p cihazlar arasında 4 köşe keskinliği olarak ve renklerdeki canlılık açısından en beğendiğim modellerden birisi olduğunu söyleyebilirim bu cihazın. Bazı beğenmediğim noktaları da bulunuyor. Eğer satın almayı düşünüyorsanız videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu cihazı aşağıdaki indirim koduyla birlikte Banggood'dan buradaki kargo seçeneğini seçerek kargolar ve vergiler dahil olarak satın alabilirsiniz. Giriş seviyesinde Bilitwolf markasının oldukça fazla sayıda modeli vardı. Xiaomi firması da alt markalarını kullanarak giriş seviyesi projeksiyon piyasasına hızlı bir şekilde giriş yaptı. X1 modeli de beklentimin ötesinde bir performans sergiledi açıkçası. Ben de burada hem Bilitwolf serisini hem de bu şekilde fiyat performans olarak öne çıkan projeksiyonları alıp test ediyorum. Sizin daha iyi bir modeli alabilmeniz için desteğiniz çok önemli. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden masaya doğru geçelim ve detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Projeksiyon bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Bu şekilde bir kutuya daha konmuş, zarar görmemesi için. Yine projeksiyon bu şekilde köpüklü bir kutu içerisinde geliyor. Şöyle kutu içerisine baktığımızda bir adet güç kablosu, bir adet analog video kablosu, bu şekilde kısa bir HDMI kablosu, lens koruma kapağı ve yine T2 Max modeliyle birebir aynı bir kumanda geliyor X1 modelinde. Kutu içeri bu şekilde projeksiyonun. Bu kısımda netleme halkası bulunuyor. Bu kısımda da bu şekilde görüntüyü aşağı doğru ve yukarı doğru yaparak projeksiyonu yukarı ve aşağı konumlandırdığınız zaman görüntünün düzeltmenize yarayan keystone özelliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bölümde bu şekilde bir navigasyon şeklinde bir tuş konumlandırılmış. Buradan kumandaya bir şey olsa dahi buradan kontrol edebiliyorsunuz projeksiyonu. Bu güzel bir detay. Standart bir tripod vidasını görüyoruz. Diğer projeksiyonlardan farklı olarak bu cihazda şurada gördüğünüz gibi bir toz filtresi bulunuyor. Bu şekilde uzun süre kullanımlardan sonra bu toz filtresini çıkartıp temizleyip tekrar buraya takabilirsiniz. Arka bölümüne baktığımızda güç düğmesini, analog video çıkışını, 3.5 mm'lik kulaklık veya ses sistemi bağlamamıza yarayan bir ses çıkışını, USB çıkışını ve HDMI görüntü çıkışını görüyoruz. Burada da güç girişi bulunuyor. Projeksiyonun yaklaşık olarak 1250 gramlık bir ağırlığı bulunuyor. Projeksiyonun oldukça sade, minimalist ve gösterişten uzak bir tasarımı bulunuyor. Teknik özelliklerini burada görüyorsunuz. Bu cihazda 720p'lik doğal çözünürlük bulunuyor. 1080p görüntüleri de sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Yine 60 Hz desteği de var. Projeksiyonu 1.2 metre ile 3 metre arasında yerleştirebiliyorsunuz. Ben 280 santim uzaklığa projeksiyonu yerleştirdiğimde 110 santim yüksekliğinde ve 190 santim eninde bir görüntü elde edebildim. En büyük görüntü boyutu olarak da 120 inçe kadar görüntü elde edebiliyoruz bu projeksiyondan. Projeksiyonun 3 wattlık mono bir hoparlörü bulunuyor. Bu hoparlör üzerinden bir film izledim. Yani rahat bir şekilde izlenebiliyor. Ancak eğer çok kalabalık bir topluluk halinde izleyecekseniz 3.5 mm ses çıkışından bir hoparlör bağlamanız daha iyi olabilir. Hoparlöründe de son seste herhangi bir bozulma söz konusu değil. Projeksiyonda 1080p 60 Hz desteği bulunuyor. Yani PlayStation bağlayarak da bu projeksiyon üzerinden oyunlarınızı oynayabilirsiniz. İncelediğim bütün projeksiyonları aynı noktaya koyarak ve aynı program üzerinden yaptığım desibel testinde burada gördüğünüz 45.5 desibellik bir gürültü çıkartıyor projeksiyon. Giriş seviyesi projeksiyonların bu genel bir sorunu, yani hafif gürültülü çalışıyorlar. Çok aşırı rahatsız olduğumu söyleyemem açıkçası testleri yaparken ve film izlerken. Şu an projeksiyonun yanındayım. Bu şekilde bir dip gürültüsü bulunuyor. Odaklanmazsanız duymuyorsunuz açıkçası. Şu an son seste. iPhone X-Ray'den bu telefona geçtim. Bir aydır kullanıyorum. Kullanım deneyimlerini ve iPhone 11 veya X-Ray almazsanız ne kaybedersiniz veya iPhone 12 mini alırsanız ne kazanırsınız? Bu videoda bu sorulara bakacağız. Evet, şu an ışığı açıyorum. Tepe ışığını açtım. Bu şekilde bir görüntü veriyor projeksiyon. Perde açık olarak da bu şekilde bir performansı bulunuyor projeksiyonun. Perde açıkken veya direkt ışık açıkken izlemeniz çok verimli olmaz. Ancak loş ortamda tatmin edici bir performansı da izleyebilirsiniz.
Projeksiyonun bir menülerine baktığımızda T2 Max modeliyle aynı kumandayı kullandığı için birebir de T2 Max'ın kumandası da bu projeksiyonda çalışıyor. Bu şekilde T2 Max modelinde olduğu gibi bu kumandada da bir Air Mouse, yani buraya basılı tuttuğumuz zaman T2 Max modelinde ekranda bir imleç çıkıyordu. Bunda da bu düğme var ancak bu düğmeye bastığımız zaman bu menü karşılıyor, yani bu fonksiyon yok. Bu şekilde ana menü düğmesine bastığımız zaman buradan fotoğraf, video ve müziklerimizi direkt cihaz üzerinden USB'ye takarak izleyebiliyoruz. Bu ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada renk sıcaklığını istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Buradan ise görüntü küçültme yapabiliyoruz. Yani projeksiyonu uzağa yerleştirdiğimiz zaman görüntüyü küçültebiliyoruz ancak bunu ben 75'e getirdiğim zaman da herhangi bir farklılık olmadı. Normalde görüntünün boyunun küçülmesi gerekiyordu. Sanırım yazılımla alakalı bir sorun var. Bu şekilde sağa doğru geçtiğimiz zaman ses ve saatle alakalı ayarları görebiliyorsunuz burada. Kumandadaki 3 nokta düğmesine bastığımız zaman da burada kaynakları görüyoruz. HDMI, analog video çıkışı ve kablosuz görüntü yansıtma özelliği de bulunuyor projeksiyonun. Bu şekilde buraya bastığımız zaman iPhone telefonları hem kablolu hem kablosuz olarak, Android'leri de kablosuz olarak görüntü yansıtma yapabiliyoruz. Bu şekilde burada projeksiyonun ismi çıktı. Buraya basıyorum ve buradaki şifreye giriyorum. Projeksiyona bağlandığınız zaman evin internetini kullanamıyorsunuz. Hücresel verinizi açmanız gerekiyor. Şu an bir görüntü yansıtma yapalım. Burada gördüğünüz gibi projeksiyon çıktı. Şu an iPhone'un ekranı direkt projeksiyona yansıdı. Yaklaşık olarak böyle 1 saniyelik bir gecikme var. Video izlenir ancak çok oyun performansında verimli olmayabilir. Bu şekilde kablosuz performansından çok ben açıkçası bu zamana kadar denediğim modellerde çok verim alamadım. En iyisi telefonunuza göre bir kablo alıp eğer telefonunuzdan görüntü yansıtmak istiyorsanız burada gördüğünüz kablo tiplerinden bir kabloyla sorunsuz bir şekilde direkt projeksiyonun HDMI görüntüyü yansıtarak çok daha verimli bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu arada ben pek verimli olmaz dedim ama bu kablosuz olarak da gayet iyi bir şekilde aktardı. Ben de şaşırdım doğrusu. Bu zamana kadar incelediklerim arasında en iyi kablosuz aktaran bu oldu sanırım. Oldukça stabil bir şekilde oynayabildim şu an oyunu. Videodaki kesilme sanki oyunda yok gibi duruyor. Bu projeksiyonun en beğendiğim noktalarından birisi 720p olmasına karşın 4 köşesi de oldukça keskin. Yine gördüğünüz gibi gayet yazılar net bir şekilde okunabiliyor. Herhangi bir bulanıklık söz konusu değil. Evet, burada T2 Max modeli ile X1 modelini karşılaştırmamı isteyebilirsiniz. Birebir de karşılaştırmak açıkçası çok doğru olmaz. Çünkü burada T2 Max modeli 1080p bir cihaz. Bu cihaz 720p bir cihaz. Renk canlılığı açısından X1 modeli daha önde. Ancak çözünürlük olarak da T2 Max modeli önde. T2 Max modeli biraz daha sarımtırak tonlarda görüntü veriyor. Ancak bu şekilde sabit görüntüleri karşılaştırdığımız zaman da 1080p'nin avantajını net bir şekilde görebiliyoruz. Burada ben açıkçası projeksiyon tercih edecek olsaydım eğer, yani renk doğruluğundan ziyade ilk bakacağım yer çözünürlük olurdu. Yani burada T2 Max modeli Android bir işletim sistemiyle de geliyor. Ekstra olarak bir 4 köşe düzeltme özelliği de var. Yani fiyat olarak da yaklaşık 600 TL civarında pahalı bir model. Yani burada eğer bütçe uygunsa T2 Max modeli daha doğru bir tercih olabilir. Özellikle taşınabilir bir projeksiyon istiyorsanız. Ancak ben giriş seviyesi bir modele bakıyorum. Yani bütçemi çok zorlamak istemiyorum diyorsanız da X1 modeli de 720p cihazlar arasında benim tercihim olurdu açıkçası. Yine burada VP11 modeli de renk doğruluğu açısından en beğendiğim modeldi. Burada VP11 modeliyle de bu cihazı karşılaştırdığım zaman iki cihaz da 720p olduğu için çözünürlük olarak oldukça benzerler. 4 köşelerdeki keskinlik açısından X1 modeli az daha önde. X1 modeli renkleri biraz daha abartarak göstermeyi seviyor. VP11 modeli ise sanki sinema filtresi uygulanmış gibi. Kırmızı renk gösteriminde burada VP11 modeli biraz daha iyi. Yeşil, sarı, mavi ve siyah gösteriminde benim gördüğüm kadarıyla X1 modeli biraz daha önde. Blitzwolf markası VP1 modelinden başlayıp 12'ye kadar gitti. Şu an giriş seviyesi projeksiyon cihazları arasında bu piyasayı domine etti diyebilirim bir nevi. Burada Xiaomi'de alt markalarını kullanarak bu giriş seviyesi projeksiyon cihazlarına güzel bir giriş yaptı açıkçası. Burada VP11 veya X1 arasında benim tercihim X1 modeli olurdu açıkçası. Bu biraz da tercihe bağlı. Yani eğer daha çok sinema tonuna benzer resimler görmek istiyorsanız burada VP11 modeli de gayet başarılı bir cihaz. Özellikle diğer modellerle karşılaştırıldığı zaman. Ben biraz daha canlı renkleri sevdiğim için, yani çıplak gözle biraz daha göze hoş geliyor açıkçası. Renklerin daha canlı bir şekilde gözükmesi.
tanesi ve keskinlik olarak da tatmin edici bir keskinliği olduğu için ben burada X1 modelini tercih edebilirdim. Ancak taşınabilir olması benim için daha önemli olsaydı ve bütçem de uygun olsaydı doğal 1080p çözünürlüğünde olan T2 Max modelini tercih ederdim. Video yayınladığım tarih itibariyle aşağıdaki indirim kodlarıyla birlikte VP11 ve X1 modellerini 1100 TL'ye, T2 Max modelini de 1650-1700 TL civarında alabiliyorsunuz. X1 modeli genel itibariyle beklentimin ötesinde bir performans sergileyen bir model oldu. Bu cihazların genel bir dezavantajı olarak da yurt dışından alındığı için garantisi olmuyor. Yani burada uygun fiyata bu cihazları alabilmemizin de bu şekilde bir bedeli bulunuyor maalesef. Ancak Türkiye'den 1080p cihazları 3000 TL civarında, 720p cihazları da 2000 TL civarında alabiliyorsunuz. Burada yani yurt dışından yarı fiyatına neredeyse almamızın da bu şekilde bir garantisizlik durumu bulunuyor. Ben de burada hem Blitzwolf serisini hem de bu şekilde fiyat performans olarak öne çıkan projeksiyonları alıp test ediyorum. Sizin daha iyi bir modeli alabilmeniz için desteğiniz çok önemli. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Siz hangi modeli tercih ederdiniz? Yorumlar kısmında belirtin. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.